İki tane silindirim var. Bu silindirler çift solenoid uyarılı harflerle kontrol ediliyor. A artı, B artı, A eksi, B eksi hareketini yapacağız. Yani birinci silindir dışarı çıkacak. Bunun peşine ikinci silindir dışarı çıkacak. İkinci silindir dışarı çıkınca birinci silindir içeri girecek. Birinci silindir içeri girdiğinde de ikinci silindir içeri girecek. Daha önceki uygulamalarda sensör olarak kullanmıştım. Input 0.1'e artık bu benim için start butonu olsun. Böyle devam edelim. Stop'um var. Sisteme kalıcı enerji sağlamam lazım. Çünkü devrede kalan bir elemanım yok. O yüzden M00 bitimi enerjilendirdim. Mühürlemesini de yaptım. Ne oldu? Şimdi birinci silindiri ileri hareketini yaptıralım. M00 varsa ileri hareketine başlayacak ama M00 aynı zamanda diğer valflerin devresinde de olacak. Çünkü enerji bitim benim bu. Birinci silindirim gerideyse, birinci silindirimin geride olduğunu nerede anlıyorum? Input 02 sensöründen anlıyorum. Input 02 burayı kapamışsa, birinci silindir gerideyse bu silindiri ileri yönde hareket ettirecek olan Q0.0 valfini devreye soksun. Zaten silindir hareket edip input 02 açtığında da Q00 enerjisi kesilecek ama çift solenoid olduğu için hareketine devam edecek. Birinci silindir gidecek. Birinci silindire ait dış sensöre çarpacak. Bu ne? Input 0.3. Peki dış sensöre çarpınca ne olacak? B silindirini ileri hareket ettirmesi lazım ama bunun için de B silindirinin geride olması lazım. Yani input 0.4'ün burada kapalı olması lazım. B silindiri geride, input 0.4 kapalı. Birinci silindir ileride sensörüne çarptı. Input 0.3'ü kapadı. Q02 ile de B silindirini ileri yönde harekete başlattı. Peki B silindiri ileri yönde hareket edince ne olacak? B silindiri input 0.5 sensörünü çarpacak ya da sensör görecek. Bu sefer ne yapması lazım? A'yı geri alması lazım. A'yı da Q0.1 ile geri alacak ama bunun için de A silindirinin dışarıda olması lazım. Yani input 0.3'ün kapalı olması lazım. B silindiri input 0.5'e çarptı. Birinci silindir input 0.3 kapalı olduğu için içeride olduğunu teyidini aldık ve Q01 birinci silindire eksi hareketine başlattı. Peki birinci silindir eksi hareketini yaptığında, yani A eksi yaptığında ne olacak? Input 0.2'ye çarpacak. Input 0.2'ye çarptığında ikinci silindiri geri alması lazım. Bunun için de ikinci silindirin dışarıda olduğunun teyidini input 0.5 ile alıyorum. Input 0.5, ikinci silindir dışarıda kapalı ve birinci silindir input 0.2'ye geldiğinde ikinci silindir Q03 üzerinden geri alınsın. Burada nerede hata yaptık? Bakalım. Network 6 diyor. Zaten söylemiş. Fazladan atmışım enerji bitine. Gönderelim şimdi bunu PLC'ye. Devre istediğimiz gibi çalışmıyor. Birinci silindir kafasına göre hareket ediyor. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Network 2'de ben birinci silindire A hareketi yaptıran Q00 devreye aldığımda ikinci silindiri sorgulamadım. İkinci silindiri sorgulamadığım için birinci silindir Q01 üzerinden geri geldiğinde input 02 network 2'de kapatıyor. Kapatınca birinci silindir tekrar dışarı doğru hareket ediyor. Yani birinci silindirin dışarı hareketi sırasında ikinci silindirin işlemini tamamlayıp yerine gelip gelmediğini kontrol etmiyor. İkinci silindiri kontrol etmeden birinci silindir dışarı çıktığı için de istediğimiz çalışmayı burada sağlayamıyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için yapmamız gereken şey birinci silindiri dışarı hareketini veren ikinci network'teki Q00 input 04'ü de koymamız lazım ki input 04'ün normalde neyini koyuyorum ben buraya? Açığını koyuyorum. Eğer ikinci silindir geri gelip input 04'ü kapatırsa ancak Q00 devreye girsin ve birinci silindir tekrar A hareketine başlasın. Olması gereken çözüm bu. Burada silindirler devamlı birbirlerinin konumuna bakarak bir sonraki tetikleyerek çalışacaklar. Eğer siz birinci silindirin çalışmasına ikinci silindirin konumunu koymazsanız bu şekilde istenmedik bir çalışma ortaya çıkar. Şimdi bu
devremize alarmlar ilave edelim. Yani silindirler hareketi tamamlayamadıysa bir hafıza alanı devreye girsin. Bunu operatör panelden görebileyim. Hatta aynı zamanda ileri ya da geri hareketinde her iki silindirde tamamlayamazsa ileriye giderken örneğin tamamlayamadığı bir sıkışma var, geri çeksin ya da geri gelirken bir sıkışma varsa her iki silindirde hangisinde arıza varsa onu da ileride tutsun. Bunun için enerji bitlerini ilave ettim. Q00 birinci silindire dışarı çıkaran valve devreye girdiyse ve hareketini tamamlayamadıysa, yani dışarıdaki sensör input 03'ü burada açamadıysa bir zaman rölisini devreye alalım. Bu zamana baksın. Eğer süre 5 saniye olduysa, yani birinci valve devreye girdi, dışarı harekete başladı, input 03'e çarpıp tamamlayamadıysa 5 saniye sonunda bu zaman rölisi bir M hafıza alanına çıkış versin. Tabi burada Q00 ve diğerleri devamlı devrede kalmadığı için T'nin iniyle de mühürleme yaptım. Yine aynı şekilde Q0.2 B sensörünü ileri yönde hareket ettiren valve devreye girdi. Hareketi tamamlayamadı. Bunu da nereden anlıyorum? İşte input 05 eğer kontağını açmadıysa buradaki zaman rölesi saymayı tamamlasın. Buna da bir zaman rölesi ilave ediyoruz. Buna da T2 olsun. Yine bu da 5 saniyeye baksın. Ama ne olacak? Valve devamlı devrede olmadığı için bu 5 saniye süre boyunca yine bu zaman rölesinin de iniyle burayı ne yapalım? Mühürleyelim. Bu da alarm bitini devreye alsın. Adresin olsun M10.2. Şimdi bunlar iki silindirde ileri yönlü hareketindeki alarmlardı. Şimdi geri yöndeki hareketin tamamlanıp tamamlanmadığına bakalım. Örneğin birinci silindir geri yönde hareketi kim yaptırıyordu? Q01. Valve devreye girdi ama geri yönde hareketi tamamlayamadı. Bunda nereden bakıyorum? Input 02 eğer geri gelip burada kontağını açmazsa sayan zaman rölesi çıkış versin. Bu zaman rölesine de ne diyelim? T3 diyelim. Yine burada da bu valve devamlı devrede olmadığı için mühürlememi ilave ediyorum. Yine kendi zaman rölesinin in girişiyle yaptık bunu. Bu da 5 saniyeye baksın. Alarm bitin çalıştırsın 5 saniye sonra. B silindirinin geri hareketine bir zamanlama koyalım. Geri hareketini ne yapıyordu? B silindir hangi valve üzerinden yapıyordu? Q0.3'e bağlı olan valve üzerinden yapıyordu. Q03 devreye girdi. B silindir geri hareketini tamamlayamadı. Bunu da yine nereden sorgulayacağım? Eğer buradaki input 0.4 sensörü görüp silindirin geri geldiğini açmazsa ve 5 saniye geçerse bu da bir hafızalarını devreye alacak. Buna da ne diyelim? T4 diyelim. Yine bu da 5 saniye saysın. Yine burada yukarıdakilerde anlattığım gibi mühürlememi koyuyorum. Çünkü valvelerin hiçbiri devamlı devrede değil. Sadece ilk hareketi veriyor. Bu da ne yapsın? Merker 10.4 hafızalarını devreye soksun. 5 saniyeden önce input 04 orayı açacaktır. 5 saniye sayım yarıda kalacağı için çıkış vermeyecek. Tamam, bu çıkışları aldık. Bu çıkışlar ne yapsın? Hem bu çıkışları ben operatör panelde göreyim, hem de silindir örneğin ileri giderken sıkıştıysa geri çeksin ya da geri gelirken sıkıştıysa ileri çeksin. A ileri alarm ve B ileri alarmdan herhangi biri oluştuğunda. Hatta şöyle bir şey yapalım. Alarmlar oluşsun, silindirler geri gelmesin. Silindirleri geri getirmek için bir tane reset butonu koyalım ve bu reset butonuna bastığımızda hem silindirler geri gelsin hem de buradaki M00 enerji bitini mühürlemesini kestirelim ve resetten sonra çalıştırabilmemiz için tekrar buradaki start butonuna basmamız gereksin. Burada zaten Merker 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 alarm bitlerim devreye girdi. Ama reseti ben ne zaman kullanacağım? Silindirler ileri yönde giderken sırasında. Onlar hangisiydi? Merker 10.1 ile Merker 10.2 idi. Şimdi burada M50.0 gibi bir kontak kullandım ama bunun kullanmamın nedeni şu: reset butonu bu aslında. Benim kullanmış olduğum CPU 211 DC-DC-DC'de artık inputlarım bitti. Kullanabileceğim fiziksel bir inputum yok. Bunu Merker 50.0 olarak gösteriyorum size. Merker 50.0 aslında örneğin input 0.7 reset butonu. Reset butonu yerine kullanabileceğim fiziksel bir giriş olmadığı için Merker 50.0 kullandım. Buradan program üstünden bunu forcelayarak 0.1'e forcelayarak reset işlemini yaptıracağım. Eğer ileri alarmları varsa, ileri sıkışmalar varsa ve reset butonuna basmışsam Merker 10.0 reset bitini devreye alıyor. Bu da reset butonu diyelim. Peki bu reset butonu ne yapsın? Reset butonu benim ileri sıkışmalarda geri olarak çeksin. Ne yapıyorum? A silindirini geri çekecek olan Q01 ve B silindirini geri olarak çekecek olan 04'e bunu mühürleme olarak ilave ediyorum.
Fark etmez. A ya da B silindiri sıkışmış. Fark etmez. Q01, 03'ü bu reset memory bitiyle çalıştırarak silindirin hangisi olursa olsun geri alıyorum. Yapmam gereken ikinci bir işte ne? M00 enerji bitini devre dışı bırakmam lazım ki resetten sonra M00 yani start butonuna basıp M00'ı devreye alıp tekrar baştan başlayabileyim. Resetle siz direkt M00'ı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bir olasılık ama öyle olduğunda ne olur? Daha o döngüde M00 devre dışı kaldığı için aşağıdaki zaman öğelerinin önündeki M00 kontakları açacaktır. Alarmlar ortadan kalkacaktır. Alarmlar ortadan kalktığı için bu reset şartını oluşturan M01 ve M02 açacaktır. Açtığı için reset biti devre dışı kalacaktır. Reset biti devre dışı kaldığı için de geriye çekecek olan Q0.0 ve Q01'i çalıştıran buradaki resetin kontağı açılacağı için geri çekme işlemini yapmayacaktır. O bobinler enerjilenmeyecektir. Merker 0.0'ı enerji bitini ne zaman resetlemem lazım ya da Merker 0.0 enerji bitini ne zaman devre dışı bırakmam lazım? Resete bastım. Silindirler geri geliyor. Her iki silindir de yerine geri geldiğinde yani başlangıç konumlarına geri geldiğinde birincisini hangisi kontrol ediyordu? Input 02. İkincisini hangisi kontrol ediyordu? Input 04, Input 02 ve Input 04 de kapandığında artık ben M0.0 enerji bitini devre dışı bırakabileyim. Onun için yaptığım şey ne? Onun için yaptığım şey şu. Eğer reset biti aktifse Input 02 ile birinci silindir, Input 04 ile de ikinci silindir yerine geri oturmuşsa şimdi yukarıdaki M0.0'ı devreden çıkartmak için M10.5 gibi bir biti daha devreye alıyorum. Buna da ne diyelim? Enerji kes diyelim. Artık bu gidecek yukarıda. Merker 0.0'ın enerjisini kontağını açıp kesecek. Dediğim gibi eğer siz resetle bu işlemi yaptıracak olursanız zaman öğelerinin önündeki kontağını açacaktır. Buradaki M00 zaman öğelerini açınca bu arıza bitleri M10.1, 10.2, 10.3, 10.4 devre dışı kalacak. Bu sefer bunlar reset şartıydı. Reset şartı ortadan kalkacağı için reset biti devre dışı kalacak. Reset biti devre dışı kaldığı için de valfleri geri çekecek olan Q0.1 ve Q0.3 paralel attığımız kontaklar açılacağı için geri hareketini tamamlayamayacak. A silindiri ileri yönde giderken ileri sensörünün ucunu çıkartacağım. A silindiri ileri hareketini tamamlayamadı olarak görecek. Şuradan zaman öğresinde daha net görelim. Şimdi A silindiri ileri giderken sensörün ucunu çıkarttım. İleri hareketini A silindiri tamamlayamadı. Zaman öğresi sayıyor. Saydıktan sonra M10.1 alarm bitini devreye aldı. Şimdi gelip ben eğer buradaki reset butonuna basacak olursam Merker 50.0 bunu forcelayacağım zaten ben. Diyelim buna bastık. 1'e forceladım. Reset işlemini yaptı ve silindiri içeri çektikten sonra da M0.0'ı devre dışı bıraktı. Tekrar çalıştırmak için Start butonuna basmanız gerekti. Şimdi aynısını B için yapacağım. B ileri giderken B'nin sıra anahtarını çıkarttım. Şu anda ileri alarm biti 5 saniye saydı devreye girdi. Yine bunu da geri çekmek için buradaki reset bitini dediğim gibi 50.0'ı ben modifiye yapıyorum. Çekti. Geri gelirken de yine alarm bitleri devreye girer. Eğer sizin sisteminizde geri gelmeyle ilgili de bir durum varsa örneğin ileri gitsin resette ya da başka butonla ileri gitsin derseniz yine aynı mantıkla bunu ne yapabilirsiniz? İlave edebilirsiniz.